Kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere deneyip ve çok beğenmiş olduğum bir açma tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle hamurumu yoğurma işlemiyle başlayacağım. Bunun için 1 su bardağı ılık süt, 1,5 su bardağı ılık su, 1 paket yaş maya. Ben buzluğa atmıştım önceden. Sonra çözünmesi için çıkarttığımda böyle sıvılaştı. 1 paket kuru maya da olur, fark etmez. 1 çay bardağı sıvı yağ ve bir tane yumurtanın akını da içerisine alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yumurtanın sarısını yüzeyine sürmek için ayırdım. Sıvıları güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Üzerine 1 tatlı kaşığı da tuzu ilave ettim. Önce spatula ile bir toparlayacağım. Daha sonrasında elim ile güzelce ele yapışmayan yumuşak dokuda bir pürüzsüz hamur olarak yoğurma işlemine devam edeceğim. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım. Fakat unun kalitesine veya markasına göre farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyelim ve bu tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüm ise 200 ml. Bakın ele yapışmayan yumuşak dokuda bir hamur olarak yoğurdum ve 2 katı olana kadar sıcak bir ortamda mayalandırdım. Şimdi öncelikle hamurun havasını alacağım maya kokusunun çıkması için. Daha sonrasında ise tezgaha birazcık nişasta serpip hamuru nişastanın üzerine alacağım. Bu açma işlemini yaparken bu tarifte un değil nişasta kullanacağız. Burası açmamızdaki önemli detaylardan bir tanesi. Un değil nişasta kullanıyoruz. Hamuru toparladıktan sonra toplamda 14 eşit bezeye böleceğim. Ve avucumun içerisinde güzelce yuvarlayarak beze haline getireceğim. Tüm hamuru bezeleyip kenara aldım ve ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak açma işlemini yapıyorum. Hamuru açarken söylediğim gibi un değil nişasta kullanıyorum. Açabildiğim kadar açacağım. Olabildiğince ince olmasını istiyorum. Birazdan sizlere hamurun inceliğini de daha yakından göstereceğim. Daha farklı hamur işi tariflerim de mevcut kanalımda. Kanalımdan videolar bölümüne girip dilediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. Hamurun inceliği bu şekilde olacak. İlk hamuru açıp kenara alıyorum ve ikinci bezeyi açma işlemine geçiyorum. Yine aynı şekilde burayı bastırarak tekrar ediyorum. Açma işleminde un değil mutlaka nişasta kullanıyoruz. Bu tarifte nişasta kullanıyoruz. İkinci hamuru da açtıktan sonra eritmiş olduğum tereyağından hamurun yüzeyine gezdiriyorum ve fırça yardımı ile her tarafına güzelce tereyağını yediriyorum. Şimdi ilk açmış olduğum hamuru da üzerine seriyorum. Kenarlarını eşitliyorum. Kenarlarını eşitledikten sonra daha sonrasında iki hamuru da bir tutup birazcık hamuru büyüteceğim.
İkinci katmana da yine eritmiş olduğum tereyağından gezdiriyorum ve her tarafına güzelce sürüyorum. Tereyağını sürdüm. Birazcık da çekiştirerek hamuru büyüttüm. Daha sonrasında artı şeklinde kesiyorum. Yani 4 parça hamur elde etmiş oluyorum. Şimdi bu 4 ayrı parça hamuru da ilk önce rulo olarak sarıyorum. Daha sonrasında kendi etrafında döndürüyorum. Yani gül şeklini veriyorum. Açmamızın şekli bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Dilerseniz siz baş kısımlarına istediğiniz bir iç malzemeyi de ekleyebilirsiniz. Hamurun dokusu, kıvamı gerçekten çok güzel. Bir de nişasta ile açtığımız için de hiçbir şekilde yapışma vesaire olmuyor. Gördüğünüz gibi hamuru rahatlıkla alıp elime yerini falan değiştirip böyle istediğim şekli verebiliyorum. Şeklinde bozulma vesaire olmuyor. Bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Hemen hızlıca bir tane daha göstermek istiyorum. Yani ikişer ikişer beze kullanmış oluyoruz aslında. İlk önce bir tanesini açıp yağlıyoruz. Daha sonra ikinci açtığımızı da üzerine kapatıp onu da yağlayıp hamuru birazcık büyütüp artı şeklinde kesip şeklini veriyorum. Daha sonrasında yine açmamızdaki önemli bir nokta, mutlaka tepsi mayası vermemiz gerekiyor. Vaktiniz varsa 20 dakika kadar mutlaka tepside mayalandırın derim. Vaktiniz yoksa da yine 10 dakikada yeterli olacaktır. Tepsi mayasını da ben 15-20 dakika kadar verdim. Daha sonrasında hamuru yoğururken ayırmış olduğum yumurta sarısını tüm hamurların yüzeyine güzelce sürüyorum ve ısıtmış olduğum fırına nar gibi kızarana dek gönderiyorum. Nar gibi kızardıktan sonra fırından hemen çıkarttım. Yumuşaklığını sizlere göstermek istiyorum. Kat kat, tel tel, yumuşacık, çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Fazlaca yapıp dondurucuya atabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp afiyetle tüketebilirsiniz. Daha yakından iç katmanlarını da sizlere göstereceğim. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma abone olmayı ve zil işaretini açmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.